Arkadaşlar merhaba, Sarper ben. Ee, Bu haftaki altcoin analizi için Luna'yı seçtim. Bu arada videoların altına yorumlar geliyor arkadaşlar. Teşekkür ederim yorumlar için, feedbackler için. Görüntü ve ses kalitesiyle ilgili bazı talepleriniz oldu. Ben de bu videoyu aslında ofiste çekiyorum. Diğerlerini evde çekmiştim. Daha profesyonel ekipmanlar kullanıyorum. Yine bir feedback verirseniz hoş olur. Volümü kapatalım. Şimdi Luna'nın Binance'daki grafiği ve Luna'nın bütün hayat hikayesi. Aslında bütün hayat hikayesine neden baktığımı söylemiştim. Resmi daha net anlayabilmek için ve Luna bunun için iyi örnek olmuş aslında. Çünkü Binance'daki şu yükseliş şuradan başlıyor. Yani 0.281'lerden başlıyor. Orası buraya tekabül ediyor. Yani Binance grafiğinden sonuç elde etmek isterseniz şu hareketi kaçırmış olacaksınız. O yüzden bir şekilde analiz yapmak isterken bütün resmi görmeye çalışın. Çünkü bunun olmadığı bir senaryo başka sonuçlar doğurabilir. E, Bu açıklamayı yaptıktan sonra buradan ilerleyeceğim. Yani bütün hayat hikayesinden ilerleyeceğim. Son kısımda Binance'a döneceğim. E, Plan bu. Arkadaşlar Luna'nın grafiği enteresan. Şöyle enteresan. Kripto dünyası için çok kolay bu grafik. Yani çok kolay derken sonunda ne olacağını kesin bilebiliriz. Şudur budur demiyorum ama bütün resmi okumak çok kolay. Şöyle ki birkaç hesap kitap yapalım. Yani fikrimi söyleyeyim. Burası birinci dalgaya benziyor. Biz buradan itibaren sanki bir üçüncü dalga yaşamış gibiyiz. Şimdi burası tabii ikisi. Düzeltmeleri başka bir renkle göstereyim. Böyle olsun. Burası ikinci dalgası yani bir 2 gibi. Şimdi bunun ispatını arayacağız. Burası da 4 gibi. Dördüncü dalga gibi. Ve bu durumda makroda gitmemiz gereken beşinci dalga var gibi görünüyor. Tabii ki böyle olması şart değil. Bunun alternatifleri olabilir. Anlatacağım size. Böyle yapalım. Bu kadar net her açtığınız grafikte bu kadar net bir manzarayla karşılaşmazsınız. O yüzden göreceli olarak kolay diyorum. Şimdi yani gördüğüm şu. Buradan başlarsak. Birinci dalga, bir ikinci dalga, bir üçüncü dalga. Muhtemelen bir dördüncü dalga buralarda bir yerde ve bir beşinci dalga. Gördüğüm bu. Ve bu senaryo güzel taraf. Bitcoin'de beklediğim bir sonraki dalgayı da bekliyorum diyorum ya. Bir yukarı daha bekliyorum. O senaryoda da uyumlu. Güzel. Şimdi nasıl bileceğiz bunun böyle olduğunu? Bu arada şunları da yapayım. 1, 2, 3, 4, 5 şöyle 1, 2. Bunun alternatifleri var. 3. Çok da önemi yok şurada yaptığım sayımın. Sadece işte işi tamamlamak için yapıyorum. Şöyle süper mikro diyelim. Rengi de şu olsun. 1'in iç sayımı bu. 2'nin iç sayımına girmeyeceğim. Aa, yine şöyle 3. dalganın iç sayımını görebiliyorum. Umarım siz de görebiliyorsunuz bu arada. Bakacağız. Yorum yapmayı unutmayın. Gördüğüm manzara böyle bir manzara arkadaşlar. Birkaç ölçüm yapalım. İkinci dalgayı en çok nerede bekliyoruz? İkinci dalgayı en çok çektiğimiz fibin, sıfırdan biri çektiğimiz fibin 50'si ile şuradan şu değerleri açayım siz de görün. Değerleri açarken kaydırdım mı? Kaydırmamışım. Fib 50'si ile bu değerleri de sağa atalım. Daha net görünsün. 50'si ile 0.618 yani Golden Zone arasında bekleriz ikinci dalgaları. Bunu hep söylüyorum. Buna göre 50'yi tiklemiş durumdayız. Yani bu iki için en isteyeceğimiz yerlerden bir tanesi. Muhteşem.
kendi işimizde bir birinci, ikinci dalgamız var. Dediğim gibi ya şu birinci dalga göreceli. Yani burada da olabilir, burada da olabilir. Bir takım sebepleri çok da önemsemiyorum. İkinci dal çünkü buralarda değiliz. Burada olsak çok önemserim. Olay bitmiş gitmiş biz burayı analiz etmeye çalıştığımız için buraya 1-2 diye tanımlamak yeterli. Şimdi buna göre elimizde güvenebileceğimiz FIB 50'de biten bir beyaz 2 var. Güzel. 3'e bakalım. Üçüncü dalgayı hesaplarken en beklenen yer neresi demiştik. En istediğimiz yer. Birim boyunu alırız. Bunu 2'ye projekte ederiz. 1.618 ile 2.618 katına bakarız demiştim. 2.618 to the tick. Unutmayın bu bir borsanın yani mesela Binance'ın, Bitfinex'in, işte Bitrex'in, Polonex'in şunun bunun grafiği değil. Bu konsolide bir grafik. Yani işte burada CoinPublica veya işte CoinCap Market'ten geliyor. Dolayısıyla birkaç tane borsanın verilerinin konsolidasyon şeyleri bunu böyle tiklemesi oldukça değerli. Yani elimizde bir ideal ikinci dalgalı, ideal iç sayımlı birinci, ikinci dalgamız var. Şöyle yapmak mümkün. Aslında geometri olarak böyle daha şık duruyor. Şöyle yapalım. Bu karışıklık ortadan kalksın. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 1, 2, 3, 4, 5. Hatta küçük küçük belirtelim. Durumda buradan başlar. Şöyle olur. Şöyle olur. Şöyle olur. Şöyle olur. Şöyle olur. Beyaz yapalım. Ve en küçük dereceyi verelim. Burada aynı mantıkla şöyle olur. Şöyle olur. Şöyle olur. Şöyle olur. Şöyle olur. Ve üçüncü beyaz birinci dalganın mavi üçüncü dalgasının iç yapıları çıkar. Ve aynı şekilde 1, 2, 3 klasik bir 3 bu. 4 ve 5'te de 5'i yapmış olabiliriz. İkinci dalga muhteşem yerde. Dahası üçüncü dalgamız muhteşem yerde. O yüzden göreceli olarak kolay diyorum. Sarı 3, sarı 1-2 ilişkisine bakalım. Şunu kaldıralım. Burada da çünkü bir birinci, ikinci dalgamız var ve üçüncü dalga diye tanımlamışız. Bu sarı 1'in boyunu alıp bu sarı 2'ye projekte ettiğimde sarı 3 dediğim yer tam 1.618-1.75 arası en ideal yerde. Dahası sanırım buraya bir 2-4 kanalı çeksek 5'te ideal bir yerde görünecek. Yani şu şekilde bir 2'den 4'e kanal çekip bunu 3'e projekte etsem 5. dalga tam median line'de bitiyor. Bu da muhteşem. Ve özetle elimizde iç sayımları olan, bunun iç sayımında şöyle olduğunu düşünüyorum. Orada 1, 2, 3, 4 büyük bir 1, 2 şöyle bir 3, üçgen bir 4 A, B, C, D, E gibi ve 5 böyle bir 1. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 de şu şekilde gelişiyor işler gördüğüm kadarıyla. 1, 2, 3, 4 ve 5. Böyle bir 1, 2, 3, 4, 5'imiz var. Peki 4'ü nerede bekleriz? 2'den 3'e küp çektiğimizde bunun 0.382'si ile 0.50'si arasında bekleriz. Ve 0.382'yi tiklemiş ve şimdi işte bakacağız ne olduğuna. Yani bu da çok milimetrik. Farkındaysanız beyaz 2 milimetrik. Buradaki 3 milimetrik. Büyük beyaz 3 milimetrik. Ve bir beyaz 4'ümüz var milimetrik. Bunlar bu arada 4'ün şurada olduğunu düşünüyorum. Çok detaya inmeyeceğim. Bazen FIB gereksinimi iç dalgalar sağlayabilir. Şimdi detayına ineceğiz. Özetle eğer bu sayım doğruysa Luna'da 5. dalgaya gitmek için hazır gibiyiz. Tabii ki mikrosuna bakacağım ama buradan değil şeyden bakacağım. Binance'dan bakacağım.
Bu hesaba göre biraz önce kullandığım 2-4 kanalını kullanırsam 2'den 4'ün şurası olduğunu düşünerek hesap yapıyorum. 4'e kanal çekip bunu 3'e projekte edersem 5'in de en olmasını beklediğimiz yer ya median line, yani bu kanalın median line'ı ya da üst paralel olur. Dolayısıyla şöyle bir yolculuk beklemek hiç mantıksız görünmüyor. Mesela. Burada şekil şemal netleştikten sonra, biraz daha bize tüyo verdikten sonra birinci dalga ile beşinci dalganın ilişkisine bakıp bu zirveyi tahmin etme şansımız olacak. Bu kanalla nerelerde durabileceğine bakacağız. Burayı kıracak mı edecek mi diye. Buna göre hesap kitap yapacağız. Yani şimdi burayla ilgili yapılacak şey şu: düzeltmenin bitip bitmediğini anlamak. Sonra bu sefer 5'i bulmak o kadar zor görünmüyor. Normalde çok kolay değildir. Yani neye bakabiliriz? RSI'ye bakalım. RSI'ye göre şurası pik yapıyor. Şurası da pik yapıyor gibi ama en yüksek yer burası. Burası dediğim yeri işaretleyelim. Beyaz 3'ün 3'ü. Hatta beyaz 3'ün sarı 3'ün 3'ü. Bir üçüncü dalga. Buradaki pik de bir üçüncü dalgada. Bu da sayımın tutarlı olduğunu gösteriyor. Yine volüme bakarsak bu yükseliş tabii ki volümlü yaşanmış. Hatta şu da güzel bir şu dipten gelen şu reaksiyon da hoşmuş. Şu fitil önemli bir fitilmiş. Volüm tarihin en yüksek volümü olmuş. Şuradan gelen reaksiyon. Ve bir yukarıya doğru ivmelenme de var gibi. Dolayısıyla şimdi Binance'a geçiyorum arkadaşlar. Bir açalım şunu. Bir sileyim bunları. Baştan yapalım. Şimdi önce her zamanki gibi dalgaların ilişkisine bakacağım. Çok net bir şekilde yükseliş senaryosunda yaptığım mantığı burada da yapıyorum. Buraya kadar bir dalga var. Bir düşüş, düzeltmenin ilk dalgası. Buraya kadar başka bir dalga var. Düzeltmenin düzeltmesi gibi. Ve burada da başka bir iş dönüyor. Bu iş bitmiş mi, bitmemiş mi, ne yaşanabilir? Şimdi buna bakacağız. Evet. Evet. Bir ölçüm yapmam lazım arkadaşlar. Şurayı bir ölçeyim. Şu dalganın boyunu aldığımda ve projekte ettiğimde, evet, şuradan uzun, okey. Peki dalgayı alıp buraya projekte ettiğimde burası da oradan uzun, okey. O zaman şöyle bir ilişki kurmak lazım. Çemberi daraltmam lazım arkadaşlar. Şöyle, şu olmuyor. Yani buraya 1, 2, şuraya 3, 4, şuraya 5 deyip buraya A diyemiyorum. Şuraya B, şuraya C arayamıyorum. Çünkü bu üçüncü dalga yaptığım ölçümlere göre en kısa dalga oluyor. Bir daha ölçelim. Birinci dalganın boyunu alıp ikiye projekte ettiğimde bunun bir katı burası. Bizim 3 adayımız burası. Dolayısıyla bu olmuyor. Birden kısa ama 3 en uzun olmak zorunda değil. 3 en kısa olamaz. Dolayısıyla buradaki 2 adayından 3'ün boyunu alıp 4 adayına projekte edince de 5. dalga 3. dalgadan da uzun oluyor. Yani 3 en kısa oluyor. Az önce çaktırmadan bunu ölçtüm. Şimdi anlattım size. O zaman nasıl bir sayım olabilir? Bunu da kaldırayım. O zaman biraz daha karışık hesaplara gideceğiz. Böyle. 1, 2, 3, 4, 5 ile A, B, C ile A. Buradan bir filet çıkaracağım yani. A, B, C ile B, şöyle bir C arayacağız. Buranın sayımının bu olduğunu düşünüyorum. Bunu da beyaz yapalım. Buradan da bir A, B, C'miz var. A, A, B, C, D, E, muhtemelen üçgen bir B ve C. Bunu da minute yapayım. Pardon, mikro yapayım. Rengi de şu olsun. Arkadaşlar 1, 1, 2, 3, 4, 5'te A,
A, B, C ile B turuncu ve bir C'miz var. Yani bir A dalgamız var. A, B, C ile B dalgamız var. Flat'te A'nın içi de ABC'dir, B'nin içi de ABC'dir. C için 1, 2, 3, 4, 5 ararız. Şimdi bir ölçüm yapalım. Bu hesaba kitaba göre AC ilişkisi nedir? A'nın boyunu aldım. B'ye projekte ettim, beyaz B'ye. 1272 1618 katı arasında herhangi bir yere tiklemiyor. Yani bu düzeltmeye lineer bakmaktan taraftarım. Herhangi bir yere tiklemiyor ama sınırlar içerisinde. Peki. O zaman C'nin iç yapısı nasıl? Arkadaşlar gördüğümü söyleyeyim. 1, 2, 3, 4 ve 5 ile bir C'miz var burada. Yani bu düzeltme burada bitmiş ve yeni bir senaryo başlamış olabilir. A, B, C ile 4'e gidiyoruz 3'ten. Burada da bir diagonal var. Ve A, B, C ile 1, 2, A, B, C ile 3, 4, A, B, C ile 5 diye, pardon, buradan C'yi yapmış olabileceğimizi düşünüyorum. Bu aynı zamanda büyük de bir fırsat sunuyor aslında ve zaten şurada o fırsatı görenler harekete geçmiş gibi. Biraz daha çemberi daraltalım. 4 saatliğe gelelim. Burada düzeltmeyi bitiren bir sayımız var ya arkadaşlar. Böyle 1, böyle 2, böyle 3. Burası overlap yapıyor olmalı. Yapıyor. 4. Böyle 5 ile ilk dalgayı yapmış görünüyoruz. Overlap dediğim şu. Bazen soruyorsunuz Twitter'dan veya YouTube'dan. Ya dördüncü dalga birinci dalganın altına hiçbir zaman inemez mi? İnebilir. Burada inmiş. Burada dördüncü dalga adayımız bu. O zaman işte yapıya diagonal deriz. Ama ya teknikle sizi çok sıkmak da istemiyorum. Çünkü herkes ilgilenmiyor. Bunu biliyorum. ABC ile 1, 2. Muhtemelen şöyle. ABC ile 3, 4. Burada da ABC görebiliyorum. ABC ile 5. İlk dalgayı böyle yapmış görünüyor. Hatta 1 saatliğe gelelim. Biraz daha çemberi daraltalım. Okey. Şuradaki şu overlap'i de gösterelim. Bu eğer 4 1'e overlap yapmasaydı, yani birin zirvesini aşağı kırmasaydı bu örnekte, içlerini ABC, ABC, ABC diye sayamayacaktık. İşin özü bu. Teknik detayı. Şimdi buna göre bu düzeltme nerede bitmiş olabilir? Ya burada ya burada bitmiş olabilir. Ben burada bitmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bunun yerine şu bir başlangıç olmalı. Ne kullanacağız? Fib kullanacağız. Fib'i çekiyorum. 0'dan 5'e. Bilin bakalım burası nereye denk gelmiş? Yine. Fib 50'yi tiklemiş ve sonra yükseliş başlamış. Şuradaki gibi. Büyük resimdeki büyük ikisi gibi. 50'yi tıklıyor ve muhabbet başlıyor. 50'yi tıklıyor, burada muhabbet başlıyor. Buna göre 4'ü yaptık. Yani şu 4'ü yaptık. Bu 4'ten sonraki şurayı inceliyoruz. Bu 5'in yerini tahmin etmek için Luna son hareketine başlamış gibi görünüyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi birinci dalgayla alakalı bir 5. dalga oluşacaktır. Şimdi de sevimli bir yol izliyor. Tip 50'de biten bir ikinci dalga. Hangi ikinci dalga? Şu ikinci dalga. Şuraya 1 diyeceğiz. Buraya 2 diyeceğiz. Bu bunun 3'ü olacak, 4'ü olacak, 5'i olacak. Bu arada ofiste çalışıyorum dedim. Çocuk bahçesine yakın ofisim. İnşallah sesler duyulmuyordur. Çocuklar coşmuş durumda arkadaşlar burada. Yine 3. dalgayı bulurken sarı birin 1618 2618 katına bakacağız. Artık biliyorsunuz bunları. Buraya projekte ettim. Ve bunun 1618'i burası.
2618 katı burası. Ben muhafazakar davranıp burası diyeceğim. Gaza getirmek istemem sizi. Ama geçmişte şu resimde FIB 50'yi tıkladıktan sonra beyaz birin 2618'in katına gidiyor. Dikkatinizi çekerim. Burada ben şuna dedim. Doğrusunu şu iç sayımlara bakarak bulabiliriz. Ve gördüğümde şöyle bir şey var. Buraya şöyle diyelim. Rengi de olsun bu sefer. Burada birinci dalga var. İkinci dalga var. 1, 2, 3, 4. Şimdi 3 geliyor bununla ilgili. Sonra bunun 4'ü gelecek. Ve biz bunun 5'ini yapacak gibiyiz şurada. Yani 1618'in katına gidiyor gibi görünüyor. Şu 3'ün yeri net değil henüz. Bunları bir kaldırayım. Bunu da kaldırayım. Bunun overlap çizgisini de kaldırayım. Bunu da kaldırayım. Bu lazım olsun. Bununla 1618 katının aşağı yukarı yerini belirleyeyim. Belirleyemedim. Belirleyeyim. Böyle diyeyim. Bu 2618 katını da unutmayalım. Yani onu da şöyle belirleyeyim. Ben genelde renkle bunu belli ederim. Buraya mor diyeceğim. Biraz da yukarı kaldıracağım. Buraya mor renk vereceğim. Ve şunu kaldıracağım. Yani artık biliyorum ki şu çizgi bu sarı birin 1618 katı, şu mor çizgi de 2618 katı. Şuradaki gelişmeye göre karar vereceğiz. Arkadaşlar böyle görünüyor. Durum oldukça samimi ve böyle bir durum var. Burada güvenli limanımız var. Pek de uzakta sayılmayız. Yani pozisyon inşa edilebilir buna göre. O detaya girmeyeceğim burada. Ama şurası güvenli liman. Öyle söyleyeyim. Yani 5.12'ler fiyat oradan gitmiş. 7.39 logaritmik bakıyoruz. Güvenli limandan uzaklaşmışız. Buna göre özetleyeyim, videoyu bitireyim. Volume kapatayım. Arkadaşlar Luna'da çok teknik bir ikinci dalgamız var. İç sayımını yapabildiğimiz sevimli 1-2'ye benzeyen, 1'e benzeyen bir birinci dalgamız var. Çok teknik bir üçüncü dalgamız var. Çiçek gibi iç sayımımız var. Ve yine o kadar teknik olmamakla beraber şu tiklemeyi yapan, yani bize 0.382'yi veren, yine o kadar teknik demeyeyim ya, hakkını yemeyeyim. Teknik bir dördümüz var. Buraya koyuyorum ama. Bittiği yer burası. Unutmayın. Şöyle A, şöyle B, 1, 2, 3, 4, şöyle C burada bitiyor. Düzeltme. Ve o nedenle 2-4 kanalını böyle çektim. 2-4 kanalını kullanın arkadaşlar. Buradaki arkadaşlara da söylüyorum. Ve şimdi 5 ile 1 ilişkisine bakalım. 5 en çok birinci dalganın bir katıdır. Yani birinci dalga kadardır. En çok beklediğimiz yer orasıdır. Başka hesaplar da var. Dolayısıyla birim boyunu alıp 4'e projekte ettiğimde bir katı şurası. Fiyatı belirleyelim. Belirleyemedim. Fiyat belirleme yerim yokmuş burada. Neyse. Bir katı 25 dolarlar. 1618 katına gidebilir. 68 dolarlar. Burada işin şekli şemali değişiyor. Bu içerideki dalgaların yapısına göre bir takım yöntemlerle 5'in yerini hesaplayacağız. Ama Luna'da sanırım görünen 4. dalgayı yaptık. 5'e gidiyoruz. Arkadaşlar pazartesi günleri Bitcoin analizi yapıp YouTube'a koymaya çalışıyorum. Çarşamba günleri de bazen işte sekmeye uğruyor. Bununla beraber altcoin analizi yapıp YouTube'a ekliyorum. Umarım bu videolardan memnunsunuzdur. Gerekli feedbackleri yapın çünkü işte bir aydır falan bu seriye başladık. Çünkü YouTube'u çok yoğun kullanmıyordum. Çalışma programında bir yer ayarladım buna. Dolayısıyla ya bunu yaparken daha iyi yerlere nasıl getirebilirim diye düşünüyorum. Ekiple konuşuyoruz, ediyoruz. Sizin görüşleriniz de önemli. Luna'da gördüğüm manzara bu. Haftaya başka bir altcoin'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.